komple larvaya dönmüş artık. Anamız yumurtlamış. Koyar koymaz aynı gün yumurtlamış. Çünkü artık larvalar büyümüş. Yani yaklaşık Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda karşıdayım. Bugünkü videomuzda zayıf kovanımızın 4. videosunu çekiyoruz. Bakalım durumu nedir, hep beraber gözlemleyelim. Geçen hafta hatırlarsanız bu kovanımıza kabartılmış petek vermiştik. Bazı arkadaşlarımız yorum yapmış. Peteği yanlış yöne koyduğumuz yönünde. Ben de gözlemleyip sizlerle bunu paylaşacağım diye yorumlara cevap yazmıştım. Bakalım durumu nedir? Hep beraber gözlemleyelim. Muhakkak videolarımın altına yorum bekliyorum arkadaşlar. Bu yeni başlayan arıcı arkadaşlarımıza, arıcı dostlarımıza bu videoların yorumların faydası olacağına inanıyorum. Çünkü yorumlarımız okunuyor muhakkak. Bizler atlamış olabiliriz. Eksik bilgileri bilgilendirmiş olabiliriz. Bu konularda yorumlarınızda bize destek verirseniz seviniriz. Çünkü ne diyoruz? Her şey arı sevdası için. Bizlerden feyiz alan, bizleri izleyerek arıcılığa başlamak isteyen arkadaşlara yardımcı olacağına inanmaktayım. Buyurun hep beraber kovanımızı açalım, durumunu gözlemleyelim. Arkadaşlar, hava sıcaklığımız yaklaşık olarak 17 derece, 16 derecelerde. Hava kapalı. Önümüzdeki hafta yağmur bekliyoruz. Bakalım, Bismillahirrahmanirrahim diyerek kovanımızı açıyoruz arkadaşlar. Bakalım durum nedir? Kovanımızı açıyoruz arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Kekimizi almıyorlar. Dediğimiz gibi polen geliyor artık. Bugün polen gelişi çok güzeldi. Öğleden sonra hava kapattı. Havada serinlemeye başladı. Evet. Son çıtamızı kaldırarak bakıyoruz. Hoppa. Evet arkadaşlar, burada da günlük yumurtalarımız vardı. Bir önceki videomuzda bir haftada yaşlı larvaya dönmüş artık arılarımız. Yavrularımız, daha doğrusu arılarımız demeyelim. İçeridekiler kapalıya dönmüş. Fazla dışarıda bulundurmuyoruz. Arkadaşlar dikkat edelim. Normalde çekim yapmasaydım ben bunları açmazdım. Direkt şerbetini verip kapatırdım ama çekim yapıp hem sizlerle paylaşmak hem de koymuş olduğum çıtamın durumuna bakmak için açıyorum. Bu çıtamız hatırlarsanız kabartılmış çıtamızdı. Bakalım nedir durumu. Şöyle komple larvaya dönmüş artık. Anamız yumurtlamış. Koyar koymaz aynı gün yumurtlamış. Çünkü artık larvalar büyümüş. Yani yaklaşık tam olarak göremiyorum ama 6-7 günlük var herhalde diye düşünüyorum. Kapanmak üzere çünkü. Arkası da aynı şekilde. Arkası da dolu. Şöyle kızlar müsaade edin. Gördüğünüz gibi larvalar. Şöyle. Yani buradan da anlaşılıyor ki çıtamı doğru yere koyduğuma inanıyorum arkadaşlar. Arımızın daha çabuk genişleyebilmesi, daha çabuk koloni güçlenebilmesi için peteği ben her zaman sondan bir öncekine koyuyorum. Normalde hani buna yumurta atmadan koysak daha iyi olacaktı ama haftada bir kere bakabildiğim için ona koydum. Çünkü burada ortada hem ana arımızın yumurtlaması daha da kolay olacak, hem normal arımızın petek tamiratı arada olduğu için daha kolay olacak. Bu kapandığı zaman haftaya buna tekrar bir daha kabartılmış petek vereceğim. Çünkü bu hafta verirsem havalar kapalı. Hani 2-3 gün sonra gelebilirsem vermem gerekebilirdi. Ama haftada bir kere bakıyorum dediğim gibi arkadaşlar. Durum bu. Bu da 4. çıtamız. Bunlar açılacak birkaç güne. Ve ana arımız buralara günlük yumurtasını bırakacak. Ve kolonimiz gayet güzel devam ediyor.
Bu da aynı şekilde arkadaşlar. Bunlar da artık kapanmış. Çıkmak üzere, çıkan yerlere anamız hemen günlüğünü koyuyor arkadaşlar. Kenarlarda günlükler var. Gayet güzel. Bu geçen hafta dalak da asmıştı bu arımız. Yavaş. Evet, bu da güzel arkadaşlar. İlk videomuzda bu 4. videomuz bu kovanla ilgili. İlk videomuzda bu videomuz arasında dağlar kadar fark var. Artık peteği genişletmeye başlamış. Arımız arkadaşlar gördüğü gibi gayet güzel. Arkası dolu. Erkek arı gözleri gözüküyor. Bu da demek oluyor ki artık baharın gelmeye başladığını, yavaş yavaş oğul döneminde geleceğini işaret ediyor. Erkek arı gözleri önemli arkadaşlar. Bir de şu. En son stok çıtamıza da bakalım. Hep beraber arkadaşlar. Durumu nedir? Bakalım. Stok çıtamız, stoğu var. Bunu kovanım 10 çıtaya geldiği zaman bu çıtamı atacağım zaten. Bu çıta kovanımda kalmış. Aslında sezon sonu keşke kalsaydım iyi olacaktı. Düzgün bir çıtamız değil. Hani kovanı sürekli aynı kovanı çektiğimden dolayı değiştirmek istemiyorum. Hani yanlış anlaşılma mail vermemek için. Çünkü bu çıtamızın alt tarafı bozuk. Arımızın bunu tamir etmesi de zor. Bakalım nedir, ne değildir. Zaman gösterecek. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Artık arımızı sıkıştırabiliriz. Yavaş yavaş. Bu çıtamız geniş mesela. Bunu da almam gerekiyor. Almayalım ki yanlış anlaşılmalara mail vermesin. Çünkü ilave yavrulu çıta konmuş diyebilir arkadaşlar. O yüzden biz koymuyoruz. En son bunları kata çıkarken düzenleme yaparız. Şimdi şerbetini vereceğiz arkadaşlar. Şerbet en önemli konulardan bir tanesi bu dönemlerde. Şerbetsiz arı bakımı olmaz. Erken ilkbaharda ve ilkbahar döneminde bal akımına bir ay kalaya kadar, yani 20 gün kalaya kadar şerbet beslemesi muhakkak yapmamız lazım ki arımız çoğalsın, bazı zamanda bala yürüsün. Ve şu dönemde arıya şerbet vermezsek arı açlıktan ne gelişebilir Allah muhafaza, arı kayıplarına sebep olabiliriz. O yüzden muhakkak şerbet verin. Bazı arkadaşlar videolarımın altına yorum yapıyor. Görüyorsunuzdur belki. İşte siz bal üretmiyorsunuz, şerbetli bal üretiyorsunuz gibisinden. Bunlar hoş şeyler değil, yorumlar değil. O yüzden bunlara dikkate almayın arkadaşlar. Siz bildiğiniz yoldan şaşmayın. Çünkü bu işin hocaları var, profesörleri var. Muhakkak daha bizden daha iyi ustalar, arıcılar, arkadaşlar var. Muhakkak şerbet verilmesi, teknik arıcılıkla besleme konu yüzlerce kitap basılmıştır belki. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. O yüzden şerbet muhakkak veriyoruz. Şerbet vermezseniz arımızı aç bırakırız. Bu kovan biraz arkaya doğru yatmış. Altına destek yapayım ben bunun. Şöyle. Tamamdır. Biraz daha şerbet takviyesi yapayım. Normalde azar azar vermekte fayda var. Ancak her zaman söylediğim gibi ben haftada bir kere bakabiliyorum. O yüzden arımıza şerbetli dolduruyorum. Ve onu da çekiyorlar zaten. Arkadaşlar arımızı artık kapatabiliriz. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Zayıf kolonimizin gelişimiyle ilgili bu 4. videomuzdu. Aradaki farkı gözlemlemek amacıyla açtık. Derinlemesine detaylı olarak kontrol ettik. Ve aradaki fark gözle görülür şekilde gelişme mevcut. Dediğimiz gibi şerbet beslemesini ihmal etmeyin arkadaşlar. Bu dönemlerde şerbet beslemesi çok önemli. Çünkü havalar çok dengesiz. Bir polen geliyor, bir bal geliyor, bir gelmiyor.
O yüzden arılar tam gelişim de evresinde. Ya arıların aç kalıp da ölmesine izin vermeyin, müsaade etmeyin. Ne diyoruz? Bir sonraki videoda buluşmak umuduyla hoşça kalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın.